Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önce hiç hamur açmamış olanların bile kolaylıkla hazırlayabileceği el açması kat kat çok lezzetli börekler yapacağız. Tarifi kaydetmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yoruma yazarsanız çok sevinirim. Hemen tarifimize hamuru hazırlamakla başladım bile. Öncelikle 5 su bardağı unu uygun bir kaseye alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 paket kabartma tozu ve 1 dolu yemek kaşığı kadar sirke ekledikten sonra unun orta kısmına bir çukur açarak azar azar süt ilavesi yapalım. Sütümüz buzdolabından çıktığı gibi soğuk kullanmıyoruz. Mutlaka oda sıcaklığında olması lazım ki hamurumuzu sertleştirmesin. Azar azar ilave ettim. Toplamda 1,5 su bardağı kadar süt kullanarak istediğim kıvamı yakaladım. Hamur karıştırılmayacak kıvama geldi. Şimdi kaşığı çıkartalım ve elimizde güzelce hamuru toparlayalım. Hamuru yeteri kadar toparladıktan sonra tezgahın üzerine aldım ve bu şekilde en az 5-6 dakika boyunca kıvam alana kadar yoğurmaya devam ettim. Hamurumuz ne çok yumuşak ne de çok sert bir hamur olmamalı. Hamuru tekrardan kasenin içerisine aldım ve bu şekilde 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Buzdolabında değil, sadece oda sıcaklığında tamamen yumuşayıp hamurun kendini salmasını beklemeliyiz. Bu tarif için de hamurun mutlaka dinlenmiş olması çok önemlidir. O yüzden dinlenme aşamasına özen gösterirseniz daha da güzel olur. Dinlenmiş hamuru tezgahın üzerine alalım. Altına ve üzerine bolca un serpiştirdikten sonra önce elimizle biraz genişletip ardından merdane yardımıyla dikdörtgen bir hamur açalım. Hamuru açabildiğimiz kadar açtıktan sonra elimize 100-150 gram kadar buzdolabının buzluğundan çıkardığımız tereyağını alalım ve üzerine rendeyle rendeleyelim. Hamurumuzun hamurumuzun yağ tamamen çekmemesi için kullandığımız yağın tamamen soğuk olması çok önemli. Dikkat ederseniz daha güzel olur. O yüzden de rendeden istifade ettik. Yani rende kullanarak hamuru soğuk bir şekilde üzerine eklemiş olduk. Gördüğünüz gibi tamamen yayılmadı ve üzerinde bir katman oluşturdu. Her tarafına yaydıktan sonra elimizle hamuru rulo haline getirelim. Hamurun her tarafının eşit olması için ara bir çekiştirmeyi ve her tarafını düzleştirmeyi ihmal etmeyelim. Daha sonra hamurumuzu belirli aralıklarla keselim. 4 parmak aralıklı olacak şekilde kestim. Katladıktan sonraki görüntüsü de bu şekilde oldu. Gerçekten pişmeden de hamurun görüntüsü ne kadar güzel olabilirse o kadar güzeldi. Hemen bir tepsinin üzerine aldım. Tepsiye yapışmaması için öncelikle altına streç çektim. Poşette yerleştirebilirsiniz ama unlamanızı tavsiye etmem. Mutlaka bir streç veya poşet kullanmanızı tavsiye ediyorum. Üzerine de tekrardan bir streç çektikten sonra bu şekilde buzdolabının buzlu kısmında değil de alt kısmında 1 saat kadar dinlenmeye alıyorum. Tamamen hamurun tekrardan soğuması için bu çok önemli. Bir tane orta boy soğanı doğradım. Üzerine çok az miktarda tuz ekledim. Biraz sıvı yağ ilave ettim ve tamamen soğanın ölmesini bekliyorum. Yani diriliğini kaybetmesini bekliyorum. Tencerenin kapağını kapattım. Kısık ateşte 2-3 dakika kadar pişti. Ardından üzerine 3 adet büyük boy patatesi rendeledim. Suyunu sıktıktan sonra ilave ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte bu şekilde 2-3 dakika kadar pişirelim.
Çok fazla bekletmeyin. Ben beklettiğim için biraz dibine tuttu. Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Açıkçası bekletmedim. Ben kısık ateşte dedim ama yüksek ateşte bırakmışım. Unutmuşum o arada. Başka bir işe daldı kafam herhalde. Arkada bulaşıklar olunca böyle oluyor maalesef. Dediğim gibi kısık ateşte 2-3 dakika beklemesi yeterli. Zaten hemen pişecektir. Ardından üzerine pul biber ekledim. Tuz ekledim. Bolca da yeşillik ilave ettim. Yeşilliğin içerisinde birazcık reyhan vardı. Dereotu vardı ve maydanoz vardı. Sizler de dilediğiniz, yakıştırdığınız yeşillikleri ekleyebilirsiniz. Bu şekilde artık iç malzememiz yani iç dolgumuz hazır oldu. Hemen dinlenmiş hamurlardan bir tanesini tezgaha alıyorum. Tekrardan her tarafını güzelce unladıktan sonra merdane ile yine dikdörtgen olacak şekilde açmaya başlıyorum. İsterseniz eğer hamuru akşamdan hazırlayıp ertesi güne kadar da bekletebilirsiniz. Sonuç çok daha güzel olur açıkçası. Ne kadar dinlenirse o kadar iyi olur. Dikdörtgen bir şekilde açtıktan sonra üçgen dilimler şeklinde hamurumuzu bıçak yardımıyla keselim. Kenar kısmında küçük bir yer kalırsa onu çekip çıkartın veya onu kullanmayın. Daha sonrasında rulo haline getirip tepside de pişirebilirsiniz. Görüntüsü bozulmasın diye öyle yaparsanız daha iyi olur veya sarın pişirin, size kalmış bir şey. Uç kısımlarına böyle çizikler atalım ki içerisine dolguyu yerleştirdiğimizde kolayca kapatabilelim. Aynı kruvasan tekniğiyle dersem çok daha doğru olmuş olur. Üzerine de içlikleri yerleştirip ardından sarmaya başlayalım. Her iki ucunu böyle içe doğru getirelim ki içliğimiz içinden çıkmasın. Daha sonra hafif uzatarak az önce de söylediğim gibi aynı kruvasan tekniğiyle yavaşça hamuru saralım. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir emoji dahi olsa yorum bırakırsanız ben gerçekten çok sevinirim. İzlediğinizi bildiğimde çok çok mutlu oluyorum. Bu şekilde hamurların tamamını açtım. İçlerine dolgu yerleştirdim, şekillendirdim, hazırladım. Ardından yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisinin üzerine sırayla diziyorum. Ve üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürdüm. İsterseniz sadece tereyağı sürerek daha çıtır bir görüntüde elde edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben böreklerimin birazcık parlak görünmesini istediğim için bu şekilde yaptım. Ve elimde çok az susamım vardı. Kavrulmuş susam, onları ekledim. Dilerseniz çörek otu haşhaşta kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve hazır olan böreklerimizi önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye gönderelim. Fırından çıkardıktan sonra hemen sıcak haliyle bile servis edebilirsiniz. Elime yaka yaka böyle sizlere gösterdim. Gerçekten kruvasan gibi kat kat ve de çok çok lezzetli oldu. Hem iç dolgusu çok lezzetli hem hamuru da çok lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Denedikten sonra deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı. Deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.